Merhabalar, ben bugün size Güney Kore'den sesleniyorum. Günlerdir haberlerde korona ile ilgili Türkiye'de şu yapıldı, bu yapılmadı gibi şeyler görüyorum. Dürüst olmak gerekirse ben şahsen bu süreci Kore'de geçirdiğim için çok memnunum. Peki neden? Çok örnek gösterilen Güney Kore'de devlet ne yaptı? Öncelikle bir numaralı ve bence en önemli şey full şeffaflık vardı burada. Yani ilk başlarda örneğin bir sabah bir akşamüstü olmak üzere günde 2 kere rapor yayınlanıyordu. Bu son zamanlarda günde 1 kere yayınlanıyor. Bu raporlarda sadece güncel hasta sayısı değil, ismini vermeden her hastanın yaşadığı semt ve sokağa kadar belirtildi. Ayrıca pozitif sonucu çıkan hastaların test sonucu çıkmadan önceki 1 veya 2 haftalık süreçte mümkün olduğu kadar ayrıntılı şekilde nerelere gidip neler yaptıkları, hangi restoranda yemek yedikleri, hangi marketten ne aldıklarına kadar yayınlandı ki insanlar dikkatli olabilsin ve bu mekanlar daha sonrasında sterilize edildi hemen. Bu bilgilerin sürekli paylaşılması, bu şeffaflık insanlarda bir güven ortamı oluşturdu. Çünkü bir durum olursa devletin her şeyi zaten bildirdiğini bildikleri için hiç öyle paniğe gerek duyulmadı açıkçası. Peki bu şeffaflığın bir sonraki adımı neydi? Herkesin ikamet ettiği semte göre o semtte eğer test sonucu pozitif çıkan birisi varsa cep telefonumuza mesajlar geldi. Bu mesajda semtimizde, ilçemizde, belediyemizde bu son bir günde bir önceki raporun yayınlanmasından itibaren kaç hasta çıktığını ve bu hasta ile ilgili bilgilere ulaşmak istiyorsak belediyenin web sitesi aracılığıyla ulaşabileceğimiz bilgisi bizlere iletildi. İkincisi ve en az şeffaflık kadar önemli olan şey test prosedürleriydi. Bu konuda en baştan beri çok açıktı. Test prosedürlerinin ne olduğu, nasıl test yaptırılabileceği, kimlerin test yaptırılabileceği vesaire. Burada en önemli şey virüs Kore'de ilk yayılmaya başladığından beri test kapasitesini arttırmak en büyük öncelik haline geldi. Virüsü taşıyanların bulup izole edilip tedavi edilmesi çok önemliydi. Ve bunun sonucunda ne oldu? Çok kısa bir sürede şu anki güncel sayı olan günde 16.000 test kapasitesine erişildi. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de bu testlerin bedava olması ve isteyen herkesin yaptırabiliyor olması. Yani doktordan rapor alıp da gidip test yaptırmanıza gerek yok. Eğer kendinizde bir hastalık kaptığınızı düşünüyorsanız veya bir tedirginliğiniz varsa gidip test yapan merkezlerde test yaptırabiliyorsunuz. Tamamen bedava. Ben şahsen bu virüs döneminde bir soğuk algınlığı geçirdiğim için tabii ki tedirgin oldum. Ve ben de gidip test yaptırdım. Nasıl oluyor bu test süreci burada? Öncelikle test yaptırmaya gitmeden önce korona hattını arıyorsunuz. Burada işte belirtilerinizi bildiriyorsunuz. Bunun karşılığında size yardımcı oluyorlar. İşte nereye giderseniz test yaptırabileceğiniz vesaire gibi. Neyse bu hattı aradım. Arkasından test yaptırmak için benim evimin yakınlarındaki büyük bir hastaneye gittim. Ama şöyle önemli bir şey var. Test merkezleri evet hastanede diyebiliriz ama hastanenin dışında yer alıyor. Yani şöyle hastane binası ile girişi farklı yerden. Hemen hastanenin dışında giriş çıkış ayrı olduğu için de hastaneye giden normal hastalarla ayrı tutuluyor. Bu çok önemli burada. Çünkü ilk virüs çıktığında bu bir hastanede çok yayılması gibi bir problem olmuştu. Sağlıklı kişilere bulaşması da problem ama hasta kişilere bulaştığında tabii çok daha bir problem oluyor. Doktorlar da bu şekilde korunmaya çalışılıyor aynı zamanda. Peki test süreci nasıl oldu benim için? Tabii herkes de böyle yapılıyor mu bilmiyorum ama ben gittiğimde akciğer röntgeni de çektiler. Bütün bu test süreci bu burundan numune alma ve akciğer röntgeni çekilmesi vesaire bütün bu test süreci 15-20 dakika kadar sürdü. Bunun arkasından eve gidebileceğimi söylediler. Test sonuçlarının ertesi gün sabah cep telefonuma geleceğini söylediler. Test sonucu negatifse SMS olarak, eğer pozitifse telefon açıyorlar. Bu telefon konuşmasında eğer pozitifseniz hangi hastaneye gidebileceğiniz vesaire gibi yönlendiriyorlar sizi oradan. Bu test süreciyle ilgili yeni gelişmelerden bir tanesi drive-thru yöntemi. Yani arabayla giderken yol üzerinde test yapılabilen bir sistem geliştirdiler. Buna ziyade daha yeni bir yöntem olan walk-through sistemi de yürürlüğe girdi. Peki bu nasıl bir sistem? Bu ayaküstü test yapılabilen bir sistem. Bu sistemde amaç neydi? Doktorlar ve test yapmaya gelen kişilerin teması sıfıra indirildi.
Plastik perdelerle ayrılan test odalarında doktor perdenin arkasından sadece ellerini eldivenin içine sokarak hastadan numuneyi alıyor ve arkasından hasta odayı terk ediyor. Hasta kendi odasını, kendi bölümünü terk ettikten sonra bu bölüm negatif basınçla havası çekildikten sonra bir sonraki hasta geliyor. Bu sayede bir hastayla ya da hasta demeyeyim, test yaptıran bir kişiyle öbür kişinin, bir sonraki gelen kişinin herhangi bir şekilde birbirlerine etki etmesi de önlenmiş oluyor. Peki karantina uygulamaları nasıl? İnsanlar evlerinde karantinaya alındıklarında nasıl bir uygulama yapılıyor? Şöyle ki bazen hastalar, durumu ciddi olmayan hastalar veya bu hastalarla temas eden kişilerin hepsi bir kere karantinaya alınıyor. Tek kişilik karantinaya alınıyorlar. Evlerinde karantinaya alınanlara yardım paketleri gönderiyor belediyeler. Bu yardım paketlerinde neler var? Yiyecekler, işte meyvesinden atıştırmalığına, çikolatasına kadar yiyecekler var. Diş fırçası, macunu, tuvalet kağıdı gibi hijyen malzemeleri var. Ve yine maske ve dezenfektanlar var. Bunlar düzenli aralıklarla evlere gönderilip bu kişilerin, karantinadaki kişilerin dışarı çıkma ihtiyacını en aza indirme yoluna gidildi. Ve bir başka çok önemli uygulama da şuydu, psikolojik destek uygulaması. Tabii böyle bir süreçte herkes stres altında ve psikolojik olarak zorlanıyor. Bu yüzden de şöyle bir şey yapıldı. Bu korona destek hattını aradığımız zaman psikolojik destek de alabiliyoruz. Stres altındaysanız veya zorlandığınızı düşünüyorsanız bir danışmanla görüşebiliyorsunuz. Aynı zamanda hastanelerde tedavi altında olan hastalarda her gün psikolojik destek görüyorlar. Bir danışman her gün onları ziyaret ediyor. Hem yalnız oldukları için bir stres altındalar, hem de zaten hasta olduklarını farkında oldukları için bir stres altındalar. Bunlar da yine psikolojik danışmanlarla birazcık daha bir derece mitige edilmeye çalışılıyor. Güney Kore'de devlet bu gibi yöntemler uyguluyor, size bahsettiğim gibi. Peki bu uygulamaların yapıldığı Güney Kore'de mevcut durum ne? Şu anda kaç hasta var? Kaç kişi taburcu edildi? Ölümle sonuçlanan vaka sayısı kaç? Şu anda internetten arama motoruna korona yazıp arattığım zaman karşıma mevcut güncel hasta rakamı, onun yanında gördüğünüz gibi taburcu olan hasta sayısı, onun yanında şu anda mevcutta test yapılmakta olan kişi sayısı, yani testleri işlem altında olan kişi sayısı ve onun yanında da ölümle sonuçlanan vaka sayısı yazıyor. Bu siteye girerseniz daha ayrıntılı bilgilere ulaşmanız mümkün. Gün gün bu değişimi de görebiliyorsunuz. Şehir şehir rakamları görebiliyorsunuz. Ve yine az önce belirttiğim gibi belediyelerin kendi sitelerine girdiğiniz zaman da kişilerin nerelerde gezdiğini görebiliyorsunuz ayrıntılı olarak. Evet, Güney Kore'de durum bu. Devletin uyguladığı sistemler bunlar. Bence en başından beri çok doğru bir şekilde uygulandı. Çok açık bir şekilde uygulandı. Bu yüzden herkesin şu anda devlete karşı güveni tam. Evet, Güney Kore'den benim söyleyebileceklerim bu kadar. Herkese sabır diliyorum.